Astrolog Arif YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, hani şu gökyüzünün unutulmuş devleri mi desem ne desem, sabit yıldızlar. Burç Bey, hoş geldin. Evet, merhaba. Yanımda bu konuda derin bilgilere sahip bir uzman var. Bize gelen notlar ve astrolojik kaynaklar üzerinden bu yıldızların hayatlarımızdaki potansiyel rollerini anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Şu gökyüzündeki pırıltılar sadece gecelerimizi süsleyen ışıklar mı, yoksa çok daha derin anlamları mı var? Hatta bazıları diyor ki kaderimiz bile bu yıldızlarda yazılıymış. Ne dersiniz? Gökyüzündeki yıldızlar sadece süs mü, yoksa hayat yolculuğumuzda bize bir şeyler fısıldıyorlar mı? Merhaba tekrar. O yıldızlar kesinlikle sadece süs değil. Yani binlerce yıldır insanlar gökyüzünü gözlemliyor ve gezegenler gibi hareket etmeyen bu sabit yıldızların hayatlarımız üzerinde sembolik ama derin etkileri olduğunu fark etmişler. Yıldızların enerjilerini ve temsil ettikleri arketipleri anlamaya çalışır. Yapma ya. Şimdi durup dururken gökteki bir ışık topunun benim hayatımı etkilediği düşüncesi kulağa biraz fazla iddialı geliyor açıkçası. Bu etkileşim tam olarak nasıl oluyor ki? İddialı gelebilir, evet, ama astrolojinin kadim bilgeliği bu sembolik bağlantılar üzerine kurulu. Şöyle düşünün, bazı yıldızlar var ki onlara astrolojik gelenekte iyicil diyebiliriz. Yani başarı, şans, özel yetenekler gibi olumlu potansiyellerle ilişkilendirilirler. İyiymiş. Ama bazıları da var ki onlara kötücül demek yerine belki zorlayıcı demek daha doğru olur. Çünkü bu yıldızlar hayatımıza mücadele, yüzleşilmesi gereken takıntılar veya aşılması gereken zorluklar gibi temaları taşıyabilirler. Saçmalama, yıldızın iyisi kötüsü mü olurmuş? Enerji dediğin şey nötr değil midir normalde? Bu bildiğin falcılık gibi geldi bana. Bu ayrım biraz keyfi durmuyor mu? Falcılık değil, sembolizm Hera. Dinle beni bir. Aslında iyi ya da kötü demek yerine taşıdıkları enerjinin niteliği demek daha doğru. Örneğin astrolojide çok özel kabul edilen 4 yıldız var. Aldebaran, Antares, Fomalhaut ve Regulus. Bunlara Pers mitolojisinden gelen bir isimle kraliyet yıldızları denir. Hepsi büyük başarı ve güç potansiyeli vaat eder ama bir şartla. Her birinin temsil ettiği özel bir insani zaafla, bir arketipsel ikilemle yüzleşip onu aşmayı başarabilirsiniz. Şart mı? Ne şartı bu şimdi? Bir sınav. Her yıldızın kendi sınavı var, insani zaaflarla ilgili. Mesela Aldebaran, Boğa takım yıldızında yer alır ve astrolojik olarak dürüstlük ve onur sınavıyla bağlantılıdır. Dürüstlük sınavı mı? Evet, eğer doğum haritanızda bu yıldız belirgin bir konumdaysa, örneğin güneşinizle veya yükseleninizle kavuşum yapıyorsa, hayatınız boyunca dürüstlükten ayrılmamak, etik değerlerinizi korumak konusunda önemli sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Başarırsanız temsil ettiği alanda zirveye çıkma potansiyeli verir. Tökezlerseniz büyük kayıplar yaşatabilir. Abraham Lincoln buna klasik bir örnektir. Güneşi doğarken Aldebaran Nadir'deymiş, yani haritasının en alt, çoklerini temsil eden noktasında. Hayatı boyunca dürüstlük ilkesiyle hareket ettiği ve bu ilke uğruna büyük mücadeleler verdiği anlatılır. Gücünü onurundan aldığı söylenir yani. Yani Lincoln'ın başarısını sadece Aldebaran'a bağlamak o kadar da değil. Başka bir sürü faktör vardır herhalde. Biraz fazla basitleştirmek olmaz mı bu? Kesinlikle. Astroloji hiçbir zaman tek bir faktörden bahsetmez zaten. Potansiyellerden ve enerjilerden söz eder. Ama etkinin gücünü gösteriyor. Başka bir örnek, İngiliz kralı 8. Edward. Aa evet, tahtını bırakan kral. Aynen. Tahtını sevdiği kadın için bıraktığında büyük bir skandala neden olmuştu. Ama kendi değerlerine sadık kalma bir nevi dürüstlük sınavını geçmişti. Onun da Jüpiter'i, yani astrolojide şansı ve genişlemeyi temsil eden gezegen, yükselirken Aldebaran gökyüzünün zirvesindeymiş. Güç ve onur sınavı teması burada da karşımıza çıkıyor işte. İlginçmiş. Peki diğeri? Antares dedin. Gelelim Antares'e. Akrep takım yıldızının kalbinde yer alan bu yıldız, yoğunluk, tutku ve takıntı sınavıyla ilişkilendirilir. Bu yıldızın enerjisi kişiyi aşırılıklara itebilir, bir konuya ölümüne bağlanmaya veya saplantılı davranmaya meyilli kılabilir. Takıntı mı? Kulağa biraz tehlikeli geldi. Olabilir tabii. Mesela Agatha Christie'nin Merkür'ü, yani zihin ve iletişim gezegeni, Antares'le kavuşumdaydı. Hayatı boyunca ne yazdı?
Cinayet, gizem, ölümcül tutkular ve takıntılı soruşturmalar. O yoğun, neredeyse saplantılı enerjiyi yaratıcılığına kanalize ettiği düşünülür. Polisiye yazmak tutkulu olmayı gerektirir tabii. Ama bunu doğrudan yıldızın takıntı enerjisine bağlamak, abartmanın anlamı yok. Tüm yazarlar bir ölçüde takıntılı değil midir zaten işlerine karşı? Elbette. Ama Antares'in temsil ettiği yoğunluk ve takıntı arketipi farklı şekillerde tezahür edebilir. Aynı enerji farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Mesela Nelson Mandela'nın da Merkür'ü Antares'le kavuşumdaydı. Mandela'nın mı? Evet. O da bu yoğun enerjiyi, bu sarsılmaz bağlılığı halkının özgürlüğü için akıl almaz zorluklara rağmen kullandı. Amacına takıntılı bir şekilde bağlı kaldı. Bu yıldızın tehlikesi ne peki? Yoğunluğu yönetememek, sırf heyecan veya güç için dramayı aramak ve bu uğurda kendini veya başkalarını tüketmek. Anladım. Peki ya formal haut? O neyin sınavı? Sonra formal ağıt var. Güney balığı takım yıldızında. Bu yıldız idealler ve hayaller sınavı ile ilgilidir. Kişiye yüksek idealler, büyük vizyonlar verebilir. Ancak bu idealler gerçeklikten koparsa, kişisel hırslara dönüşürse veya kolektif iyiye hizmet etmezse yıkım getirebilir. Yani idealist yapıyor insanı. Aynen. Galileo Galilei, güneşi formal hautla kavuşumdaydı. Onun idealleri evrenin yasalarını anlamak, bilimsel gerçeklerdi. Bu yüzden kiliseyle çatıştı, ev hapsine mahkum edildi ama ideallerinden vazgeçmedi. Ve tarih onu haklı çıkardı. Lincoln'u tekrar anmak gerekirse, onun da Merkür'ü formal haut ile kavuşumdaydı. İdeali köleliği kaldırmaktı. Bu ideal uğruna iç savaşı göze aldı ve hayatına mal olsa da başardı. Başka kim var bu idealist yıldızla? Sadece olumlu örnekler mi var yani? Yoksa bu enerji farklı yönlere de çekilebilir mi? İşte işin karmaşıklaştığı nokta burası. Adolf Hitler. Hitler mi? Evet, Mars'ı yani astrolojide savaş, enerji ve eylem gezegeni formal haut ile yükseliyordu. Onun da bir ideali vardı tırnak içinde. Aryan ırkının üstünlüğü. Hitler'in idealleri mi vardı? Dalga mı geçiyorsun? Adam diktatördü. Milyonların ölümüne sebep olmuş birinden bahsediyoruz. Ben astrolojik etkiden bahsediyorum. Kişiyi aklamıyorum ki. Dinle bir. Formal haut, ideallerin peşinden gitme arzusu verir. Ama bu ideallerin niteliği kişiye bağlı. Onun bu çarpık ideali uğruna kitleleri peşinden sürükledi, büyük bir güç kazandı ama sonuç felaket oldu. Neden? Çünkü ideali kolektif iyiye hizmet etmiyordu, yıkıcıydı. Yani bu tanım kişiyi aklıyor gibi anlaşılabilir ama. Kesinlikle aklamıyor. Bak, aynı yıldızın etkisi John Lennon'ın Ayında da görülür. Onun idealizmi Imagine şarkısında, barış ve kardeşlik arzusunda kendini gösterdi. Ya da büyük Shakespeare aktörü Laurence Olivier, hayatını sanata, ideallerine adamış ve bu yolda büyük başarı kazanmıştır. Enerji nötrdür, nasıl kullanıldığı önemlidir. Tamam, anladım demek istediğini sanırım. Enerji nötr, kullanım farklı. Peki dördüncü kraliyet yıldızı? Regulus, Aslan takım yıldızındadır. O da başarı vaat eder ama intikam duygusundan arınma şartıyla. Başarıyı kişisel intikam için kullanırsanız, Regulus verdiğini geri alabilir der astrolojik gelenek. İntikam yok yani. İlginç. Tamam, kraliyet yıldızlarının bu sınav temalarını anladım gibi. Peki ya başta bahsettiğin o zorlayıcı yıldızlar? Onlar işin karanlık tarafı mı oluyor şimdi? Karanlık yerine belki de gölge demek daha uygun. Bizi kendi içimizdeki yaralarla, korkularla, bastırdığımız veya yüzleşmekten kaçındığımız şeylerle yüzleştiren enerjiler bunlar. Algol, Façis, Capulus, Menkar, Zosma gibi yıldızlar. Bunlar doğaları gereği kötü değiller ama temsil ettikleri arketipler ve potansiyeller oldukça zorlayıcı olabilir. Hadi bakalım gelsin zorlayıcılar. Algol dedin mesela. Mesela Algol, evet, Perseus takım yıldızında yer alır ve mitolojide Medusa'nın kesik başı olarak tasvir edilir. Bu, ilkel dişil enerji, yoğun tutku gibi temaları taşır ama aynı zamanda potansiyel histeri, acımasızlık, kontrolü kaybetme, kelimenin tam anlamıyla başını kaybetme tehlikesini de sembolize eder. Başını kaybetme mi? Ciddi misin? Sembolik olarak evet. Albert Einstein'ın Jüpiter'i, yani büyüten, genişleten gezegen,
Algol'le kavuşumdaydı ve atomun inanılmaz gücünü açığa çıkardı. Bu büyük bir keşifti ama bu kontrolsüz bırakıldığında yıkıcı olabilecek güç Hiroşima'da kendini gösterdi. O gücün karanlık yüzü. Tamam da Einstein'ın amacı o değildi ki. Orası öyle tabii ama potansiyel orada. John F. Kennedy'nin Mars'ı, yani eylem ve saldırganlık gezegeni, Algol'le kavuşumdaydı ve başından vurularak hayatını kaybetti. Hani başını kaybetme dedik ya. Yani mitolojideki kesik baş figürü mü insanların kaderini belirliyor? Bu bağlantılar biraz zorlama ve seçici gelmiyor mu bana? Yani bir sürü insan trajik şekilde ölüyor. Hepsinin haritasında Algol mu var şimdi? Astroloji deterministik bir kaderden bahsetmez. Sembolik rezonanslardan ve potansiyellerden bahseder. Elbette her olay tek bir yıldıza bağlanamaz. Ama bu tür bağlantıların sıklığı düşündürücü. İşin gücün ukalalık. Biraz dinle. Tamam dinliyorum. Başka örnek var mı Algol'a? Aynı Algol enerjisi Jules Verne'in güneşiyle yükselirken de etkindi. O bu yoğunluğu ve tutkuyu bilim kurgu eserlerine, keşif arzusuna yöneltti. Mozart'ın Merkür'ü Algol ile yükseliyordu. Müziğindeki o derin tutku ve yoğunluk bu enerjiyle ilişkilendirilir. Enerji aynı, ifade biçimi farklı. Önemli olan bu enerjinin farkında olup onu yapıcı bir yöne kanalize edebilmek. Peki, diğer zorlayıcı yıldız, Fezzi'yi dedin. Sonra Fasetiz var, yay takım yıldızında. Okçunun yüzü olarak bilinir. Delici bir bakışı, hedefe kitlenmiş, acımasız bir savaşçı enerjisini temsil eder. Müthiş bir odaklanma yeteneği verebilir ama aynı zamanda potansiyel şiddet ve acımasızlık da taşır. Savaşçı enerjisi kimlerde var mesela? Hitler'in ayı duygusal doğası ve Jüpiter'i genişlemesi fasiyesiyle bağlantılıydı. Adeta bir savaş makinesi gibi hareket etmesi bu enerjiyle ilişkilendirilir. Margaret Thatcher. Demir Lady. Evet, onun ayı nadirdeyken haritanın en alt noktası Fasiyes batıyordu. Bu genellikle etkinin hayatın ikinci yarısında veya köklerde hissedileceğini gösterir. Falkland Savaşı'ndaki o sert, tavizsiz, ilk tepkim saldırmak olurdu tavrı tam bir Fasiyes arketipi olarak yorumlanır. Yani Thatcher gibi güçlü bir politikacının kararlarını ve başarısını da bir yıldıza mı bağlıyoruz şimdi? Bu onun politik zekasını ve iradesini küçümsemek olmaz mı? Yapma ya. Kadın politikacıydı sonuçta. Küçümsemek değil, enerjinin nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak. Aynı Fasas enerjisi, tarikat lideri Jim Jones'un ayıyla da kavuşumdaydı. O kimdi? Guyana'da toplu intihara sürükleyen lider. O da insanları güçlü bir şekilde odakladı ama sonuç ne oldu? Toplu intihar, ölüm. Güçlü odaklanma yeteneği zalimce kullanıldı. Enerji aynı, sonuçlar farklı. İşte irade ve seçim burada devreye giriyor. Anladım. Kötüye kullanılmış yani. Capulus ne peki? Perseus'un kılıcı mı dedin? Capulus, evet, Perseus'un kılıcı. İlkel, eril enerjiyi temsil eder. Delici, doğrudan, nüfuz edici, bazen de kaba ve acımasız. Yine Jim Jones'un Mars'ı eylem, Capulus ile kavuşumdaydı. Acımasızlığının bir başka astrolojik yansıması olarak görülür. Yine mi o adam? Evet, korkunç seri katil Edward Gein. Merkür'ü, düşünce yapısı, Capulus ile kavuşumdaydı. Aman aman. Ama aynı enerji başka bir yerde nasıl tezahür ediyor? Şair ve ressam William Blake. Mars'ı Capulus ile yükseliyordu. Bu enerji onun eserlerine o keskinliği, tutkuyu, yoğunluğu, adeta bir ısırma etkisini katıyordu. Şiddetle sanatı aynı kefeye koyuyorsun. Ciddi misin? Bir katilin zihniyetiyle, bir sanatçının tutkusunu aynı enerjiyle açıklamak, bu biraz tehlikeli bir genelleme değil mi? İki bambaşka sonuçtan bahsediyoruz. Enerjinin kaynağı aynı, ifade bulduğu kanal farklı diyorum. Kalın kafalılık yapma. Aynı hamurdan hem ekmek hem de tuğla yapabilirsiniz. Biri besler, biri yapı kurar. Ama ikisinin de temel malzemesi aynı olabilir. Capulus'un enerjisi de böyle. Biri yıkmak için kullanır, diğeri yaratmak veya sanatsal bir keskinlik katmak için. Ama ikisinde de o delici, yoğun enerji vardır. Peki. Menkar. O neyin nesi? Balina mı? Menkar, balina takımı yıldızında bulunur. Genellikle kolektif bilinç dışının, yani toplumun derinlerde yatan korkularının, gölge yönlerinin yüzeye çıkmasıyla ilişkilendirilir. Toplumun karanlık yönleriyle yüzleşme temasıdır. Toplumun karanlık yönleri mi? Nasıl yani?
Hitler, Mao, Mussolini gibi kitleleri etkileyen ve toplumların bastırılmış karanlık taraflarını harekete geçiren liderlerin haritalarında Menkar bağlantıları görmek şaşırtıcı değildir. Yine mi Hitler? Ama aynı yıldızın başka bir yüzü de var. Sigmund Freud, onun güneşi Menkar ile kavuşumdaydı. Hayatı boyunca ne yaptı? İnsan ruhunun derinliklerini, bilinç dışını, yani tam da o kolektif karanlığı araştırdı ve anlamaya çalıştı. Toplumun bilinçaltı mı? Boş yapma. Freud bilim adamıydı. Çalışmalarını yıldızlara dayandırmazdı herhalde. Bu bağlantı çok zorlama geldi bana. Astroloji, olayları veya kişileri sadece yıldızlara bağlamaz, sembolik paralellikler kurar. Son olarak Zosma var, Aslan takım yıldızında. Evet, o neyle ilgili? Bu yıldız, kurban, kurtarıcı ve fail üçgeniyle ilişkilendirilir. Kurban olma, kurban psikolojisi veya mağdurlarla, ezilenlerle ilişki kurma temalarını taşır. Yine John F. Kennedy örneği. Yine mi Kennedy? Evet, ayı yani duygusal dünyası ve halkla ilişkileri temsil eden nokta Zosma ile kavuşumdaydı. Hem toplumsal kurbanlara, örneğin sivil haklar hareketine destek vererek ezilenlere yardım etmeye çalıştı, hem de sonunda kendisi bir suikastin kurbanı oldu. Bu arketipsel üçgenin farklı yönlerini yaşadı yani. Kurban olmak da mı yıldızlarda yazılı yani? Bu durumda insanın kendi hayatı üzerindeki kontrolü nerede kalıyor? Özgür irade tamamen bir yanılsama mı bu durumda? İşte en kritik nokta bu. Kesinlikle hayır, özgür irade bir yanılsama değil. Bunu defalarca vurgulamak gerek. Yıldızlar deterministik bir kader yazmazlar. Sadece potansiyelleri, enerjileri, hayat yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz ana temaları, arketipleri gösterirler. Size bir senaryo fısıldarlar ama o senaryodaki rolü nasıl oynayacağınız, hangi seçimleri yapacağınız size bağlıdır. Başka örnekler de var bu durumu daha iyi anlamak için. Mesela Sirius, büyük köpek takım yıldızında, gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sıradan olanı kutsallaştırma, büyük işler başarma potansiyeli verir. En parlak yıldız vay canına. Ama bu kadar büyük bir enerjiyle yanma, kendini tüketme riski de taşır. Pablo Picasso ve Galileo, Sirius yükselirken doğmuşlar. İkisi de kendi alanlarında devrim yarattılar, sıradanlığın ötesine geçtiler. Prenses Diana, güneşi Sirius ile kavuşumdaydı. Diana yine mi? Evet, hayattayken de popülerdi ama özellikle ölümünden sonra adeta kutsallaştı, küresel bir ikona dönüştü, ölümsüzleşti. Sıradan bir kraliyet üyesiyken, trajik ölümüyle birlikte bambaşka bir mertebeye yükseldi. Yani Diana'nın ölümü de mi yıldızlardaydı? O kadar da değil. Trajik bir kazaydı. Bunu Sirius'un kutsallaştırma etkisine bağlamak, olayı romantize etmek gibi olmuyor mu? Astroloji olayları birebir tahmin etmez veya romantize etmez. Sembolik anlamları ve arketipleri okur. Sirius, ölümsüzlükle, kalıcı etki bırakmakla, sıradan olanın ötesine geçmekle ilgilidir. Diana'nın hayat hikayesi ve mirası, trajik yönlerine rağmen bu temanın çok güçlü bir yansıması olarak okunabilir astrolojik açıdan. Enerjinin nasıl tezahür ettiğine bakmak önemlidir. Anlıyor musun? Anlıyorum gibi, sembolik yani. Peki başka yıldızlar, Betelgeuse dedin. Betelgeuse, Orion takım yıldızında yer alır, genellikle engelsiz, doğrudan ve hızlı gelen başarıyla ilişkilendirilir. Lincoln ve Martin Luther King'in haritalarında Betelgeuse nadir noktasındaydı. Şöhretleri ve etkileri ölümlerinden sonra daha da arttı, kalıcı oldu. Öldükten sonra gelen şöhret. Evet, James Dean, Marilyn Monroe gibi isimlerse Betelgeuse yükselirken doğmuşlardı. İkisi de çok genç yaşta ani ve büyük bir şöhret yakaladılar ama hayatları da bu parlaklıkla birlikte kısa sürdü. Hızlı yükseliş, hızlı son gibi. Arcturus. O neydi? Arcturus, çoban takım yıldızındadır. Yol gösterici, yeni yollar açan, koruyucu bir liderlik enerjisi taşır. Mao Tse-tung'un Mars'ı Arcturus'la batıyordu. Çin'i eski düzenden tamamen yeni bir sisteme taşıdı. Sonuçları tartışmalı olsa da yeni bir yol açtı. Yeni yol açan lider. Evet, Mary Shelley, Frankenstein'ı yazarak edebiyatta gotik ve bilim kurgu gibi yepyeni bir türün öncüsü oldu. Onun haritasında da Arcturus etkileri görülür. Yeni bir yol açmak yani. Anladım. Son olarak Alphecca vardı galiba, kuzey tacı. Aynen. Alphecca, kuzey tacı takım yıldızında. Sessiz ama kalıcı başarıyı, bir taç giymeyi sembolize eder. Ama bu taç bazen dikenli olabilir.
Dikenli taç mı? Evet. Yine Prenses Diana, Venüs'ü yani ilişkiler ve değerler gezegeni Alfekka ile kavuşumdaydı. Bir prenses tacı giydi ama bu taç ona mutluluktan çok acı getirdi. Grace Kelly, ünlü bir Hollywood yıldızı iken Monaco prensesi oldu, bir taç giydi. Mars'ı Alfekka ile kavuşumdaydı ama trajik bir kazayla hayatı son buldu. Jeanne d'Arc, O da mı? evet, köylü kızı olarak Fransa kralına taç giydirdi ama kendisi kafir ilan edilip yakıldı. Güneşi Alfekka ile yükseliyordu, genç yaşta parladı ama bedeli ağır oldu. Taç ve bedel teması, işte bu. Tamam. Gerçekten çok sayıda isim ve etkileyici bağlantı sundunuz. Hikayeler düşündürücü, bunu kabul ediyorum. Ama hala temelde bir şüphe var içimde. Yani milyarlarca insan, sayısız yıldız, bu kadar çok kombinasyon içinde tesadüfi eşleşmeler bulmak ne kadar zor olabilir ki? Tesadüf mü? Yani evet, bu bağlantıların gerçekten nedensel bir anlam taşıdığına nasıl emin olabiliriz? Neden bazıları iyicil, bazıları zorlayıcı etkiler taşıyor? Bu sonuçta kaderciliğe yani determinizme kapı aralamıyor mu? Özgür irade nerede? Hop hop. İşte yine aynı noktaya geldik. Determinizm değil, potansiyel diyorum sürekli. Bu kadim bilgelik, binlerce yıllık gözlemler, mitler, arketipler, bunlar sizce tamamen boşuna mı oluştu? Bunlar bizim kolektif bilinçaltımızda, ortak insanlık mirasımızda yankılanan temalar. Gökyüzü de bu temaların sembolik bir yansıması, okunmayı bekleyen bir işaretler dili gibi. Ama kanıt nerede? Aktarılan gözlemlerden yola çıkarak bir sentez yapıyorlar. Bu yıldızlar belirli enerji kalıplarını, hayat yolculuğumuzdaki arketipsel sınavları, karşılaşabileceğimiz potansiyel zorlukları ve fırsatları sembolize ediyor. Kişinin bu enerjiyle ne yapacağı, onun bilinç düzeyine, iradesine, yaptığı seçimlere ve tabii ki doğum haritasındaki sayısız diğer etkiye bağlı. Ama o enerjinin varlığını, o potansiyelin kapınızı çaldığını görmezden gelemezsiniz. Kapıyı açıp o enerjiyle nasıl dans edeceğiniz size kalmış. Anlatabildim mi? Bilemiyorum. Yani hala ikna olmuş değilim. Belki de astrolojinin bu sembolik diline inanmak için fazla rasyonel bakıyorumdur. Ama kesinlikle ilginç ve kafa karıştırıcı bir bakış açısı sundunuz. Düşünmeye değer. Acaba bizi dinleyen sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bugünlük de gökyüzünün derinliklerine dalmış olduk sayılır. Sabit yıldızların hayatlarımızdaki olası yansımalarını, getirdikleri potansiyel sınavları ve başarıları konuştuk. Uzmanımızın sunduğu iddialı yorumlar ve benim bitmek bilmeyen sorularımla zaman zaman hararetlenen düşündürücü bir sohbet oldu. Önemli olan sorgulamak ve farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak zaten. Bu kadim bilgileri, binlerce yıllık birikimi toptan reddetmek yerine içindeki sembolizmi, arketipleri ve insan doğasına dair sunduğu içgörüleri anlamaya çalışmak ufuk açıcı olabilir. Belki de evrenin bize bu semboller aracılığıyla fısıldadığı bir şeyler vardır, kim bilir. Bu keyifli, zaman zaman hararetli ama kesinlikle düşündürücü sohbet için size ve tabii ki bize bu imkanı sağlayan, bu derin konuları bizlerle paylaşan astrolog Arif'e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Astrolojiye, özellikle de sabit yıldızların bu gizemli ve derin dünyasına daha fazla ilgi duyanlar için Astrolog Arif'in astroarif.com adresindeki kaynaklarına göz atmanızı öneririm. Orada hem ücretsiz başlangıç bilgileri hem de daha derinlemesine ücretli eğitimler mevcut. Bu konular hakkında çok daha detaylı ve değerli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu derinlemesine incelememizi dinlediğiniz ve Astrolog Arif YouTube kanalını takip ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sizce yıldızlar hayat yolculuğumuzda ne kadar etkili? Gökyüzündeki o ışıklar sadece birer süs mü? Yoksa gerçekten de hayatımızın şifrelerini taşıyan semboller mi? Ne düşünüyorsunuz? Umarız bu sohbetimizle zihinlerinizde yeni sorular uyandırmış, sizler için bir ışık olmuşuzdur.